Efendim Jam Session'a hoş geldiniz. Ben Erdem Özkan ve bugün sizlere caz tarihinin en önemli vokalistlerinden biri olan, hatta kimilerine göre en büyüğü olan Ella Fitzgerald'dan bahsedeceğim. Namı diğer The First Lady of Jazz. Çıkış hikayesi gerçekten çok enteresan çünkü aslında sahneye çıkmadan 5 dakika öncesine kadar bir şarkıcı olmayı bile planlamıyormuş. Aslında niyeti bir dansçı olmakmış ve bunun çok güzel bir hikayesi var. Eğer Jam Session'da anlattığımız hikayeleri beğeniyorsanız videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı ve hatta sorularınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın çünkü hepsini gerçekten tek tek okuyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Ella Fitzgerald'ın sahneye çıkış hikayesini anlamamız için biraz onun öncesine yani çocukluk dönemlerine bakmamız gerekiyor. Çünkü aslında daha önceki bir videomuzda Marilyn Monroe ile olan hikayesinde biraz daha anlatmıştık. O videoyu da Jam Session kanalında bulabilirsiniz. Ella Fitzgerald 25 Nisan 1917'de dünyaya geliyor ve Virginia'da böyle küçük sayılabilecek bir şehirde dünyaya geliyor. Babası bir kamyon şoförü, annesi ise işte ev kadını. Ve annesi babası evli değiller o gün itibariyle. Yaklaşık 2,5 yaşına kadar Virginia'da bu şekilde yaşıyorlar. Sonra 2,5 yaşından sonra yani işte 1920 civarı annesi Portekizli başka bir adamla tanışıyor ve bir de küçük kardeşi var Ella'nın, Francis isminde. Francis, Ella, annesi ve Portekizli yeni partneriyle birlikte Virginia'yı terk ediyorlar, New York'a yerleşiyorlar. 1925 itibariyle yani Ella artık 7-8 yaşına gelmişken New York'ta küçük böyle fakir bir İtalyan mahallesinde yaşıyorlar o dönemde. Ve işte o yaşlarda da zaten Ella Fitzgerald okula başlamış oluyor ve çok iyi bir öğrenci Ella Fitzgerald. Birçok kez okul değiştirmesine rağmen çok başarılı bir öğrenci ve bu eğitim hayatına da gerçekten önem veriyor. O dönemde hatta işte kilisede müzikle tanışıyor, şarkı söylemeye başlıyor. Ama aslında esas hayali o okul yıllarında, erken okul yıllarında Ella Fitzgerald'ın esas hayali bir dansçı olmak. Dans etmeyi çok seviyor. Hatta o dönemde Harlem'da çok meşhur bir dansçı var. Earl Tucker isminde ve Earl Tucker'ın lakabı da Snake Hips. Yani çünkü böyle yılan gibi dans eden biri. Ve o dans o dönemde çok meşhur. Harlem'da çok meşhur. Ve Ella Fitzgerald da işte okul arkadaşlarıyla bazen yemeğe giderken bazen ders aralarında falan Earl Tucker taklitleri yapıyormuş. Yani dans etmeyi gerçekten çok seviyor. Öte yandan tabii ki caz da dinliyor bir yandan. Mesela işte Louis Armstrong, Bing Crosby gibi isimleri dinliyor. Ve en önemlilerinden biri de bir vokal trio olan Boswell Sisters'ı dinliyor. Boswell Sisters'ın vokalistlerinden biri de Connie Boswell ve özellikle ona karşı çok özel bir ilgisi var. Ella Fitzgerald'ın o dönemde onu taklit ettiğini ve onun gibi şarkı söylemeye çalıştığını o dönemlerde bu yani çocuk yıllarında biliyoruz. Derken güzel bir okul hayatı ve çocuk geçirirken aslında işte bir anda hayatı tepetaklak oluyor Ella'nın. Çünkü 1932 yılında annesi geçirdiği bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybediyor. Bir yıl kadar babasıyla yaşıyor yani daha doğrusu üvey babasıyla yaşıyor. Ve bir yılın sonunda üvey babasının yanından ayrılıp Harlem'a teyzesinin yanına yerleşiyor. Şimdi bu tabii çok ani ve çok büyük bir değişim ve çok hızlı gerçekleşmiş bir değişim olarak göze çarpıyor. Bir yıl gibi aslında kısa sayılabilecek bir sürede o dönemde işte üvey babasının yanından bir anda ayrılıp teyzesinin yanına yerleşmesi. O dönemde işte üvey babasının biraz Ella'yı suistimale varacak şekilde ona kötü davrandığına dair bir takım söylentiler var ama Ella hiçbir zaman bu konulara çok girmiyor. Sonraki yıllarda verdiği röportajlarda da o dönemden çok fazla bahsetmek istemiyor açıkçası. O yüzden bilemiyoruz ama böyle bir rivayet de var. Tabii böyle ağır bir olay yaşadıktan sonra, böyle ağır bir değişim yaşadıktan sonra da Ella'nın hayatı çok bundan etkileniyor. Özellikle okul hayatı etkileniyor. Dersleri asmaya başlıyor, notları kötüye gidiyor, okula pek gitmiyor. Biraz işte o Harlem sokaklarında mafya ilişkileri oluşuyor. Şöyle ki yani mesela işte mafyanın yaptığı bir takım işlerde işte kumar oyunlarında falan Ella'yı işte kapıya koyuyorlar. Ha, polis geliyor mu bak gibi. Böyle bir takım işlere bulaşıyor. Tabii hiç hoş değil yani bir çocuğun yaşamaması gereken şeyler. Tabii bir noktadan sonra otoriteler Ella'yı alıyorlar ve bir yetimhaneye koyuyorlar. Tabii yetimhaneler de o dönemde aslında ayrımcılık olduğu için renklere göre ayrılmış durumda. Yani Afrika Amerikalılar bir tarafta, beyazlar bir tarafta gibi öyle bir okula koyuyorlar Ella'yı. Çok kötü bir dönem geçiriyor gerçekten. Özellikle 1933 ve 34 yıllarında Harlem sokaklarında şarkı söyleyerek para kazanmaya çalıştığını falan böyle şeyleri biliyoruz. Tarihte yazıyor. Ama aslında Harlem'daki bu inanılmaz hiçbir çocuğun yaşamasını istemeyeceğimiz bu kötü hayat tarzı da ona bir anlamda bugün bildiğimiz ve müthiş bir hayranlıkla andığımız cazın First Lady'si olma kapılarını da açıyor. Çünkü Harlem'da o dönemde Apollo Theater isimli
çok önemli bir mekan var. Bu bir konser salonu, işte yaklaşık 1500 kişilik bir salon ve orada yeni 1934 yılında amatör yetenek yarışmaları düzenlenmeye başlıyor ve Ella da bunu görüyor. 17 yaşındayken bu yarışmalara giriyor ve işte zaten hikayemiz de orada başlıyor. Ama öncesinde biraz Apollo Theater'dan bahsetmek lazım ve onun öneminden bahsetmek lazım. Apollo Theater 1913 yılında Harlem'de kurulmuş. Çok önemli bir mekan ve o dönem kurulduğunda sadece beyazlara hizmet veriyor. Çünkü o dönemde 1913 yılında Harlem aslında böyle işte orta üst seviye sosyoekonomik düzeydeki beyazların yaşadığı bir mahalle. Bizim bugün bildiğimiz işte Afrika kökenli Amerikalıların daha çok yaşadığı, onlara ev olmuş mahalle henüz değil. O dönemde beyazlar ağırlıkta. 1920'den sonra daha çok Afrika kökenli Amerikalılar oraya yerleşmeye başlıyorlar işte yapılan projeler sonucunda. 1934 yılında mekan el değiştirdikten sonra Sidney Cowan tarafından alınıyor. Daha çok Afrika kökenli Amerikalı performans sanatçılarının çıktığı bir sahne haline dönüşüyor. Çünkü 1934 yılında Afrika kökenli Amerikalıların çıkacakları bir sahne yok. Kimse onlara sahne falan vermiyor, işte ayrımcılık sebebiyle böyle bir durum var. Onlar da Apollo Theater bu imkanı onlara sağladığı için daha çok orada sahne alıyorlar. Önceleri revülerle başlayan şovlar daha sonra hem dans, hem müzik, hem oyunculuk içeren vaudeville tarzı şovlara dönüşüyor Apollo tiyatrosunda. Ve oradan da günümüze kadar uzanan süreçte işte R&B, jazz, gospel gibi birçok müzik türüne ev sahipliği yapan çok önemli bir mekan The Apollo. Hatta o dönemde, ilk dönemlerinde radyodan oradaki performanslar ve hatta amatör yetenek yarışmaları da canlı olarak yayınlanıyormuş efendim. Daha sonradan 1970 ile 85 arasında bu yarışmalara bir ara verilmiş ama 1987 ile 2008 yılları arasında da televizyondan yayınlanan bir seri haline gelmiş bu. Showtime at the Apollo. Yani bu Apollo'daki 1934'te başlayan yetenek yarışmaları aslında çok büyük bir olay. Ve birçok aslında çok önemli müzisyene de yıldız olma kapılarını açmış bir yarışma. Çünkü onlara ilk sahneye çıkıp kendilerini gösterme fırsatını sağlıyor. Ama öyle hani evet eğlence amaçlı yapılan yarışmalar, bundan sonra işte insanlar gelsinler, eğlensinler, işte orada Harlem'da yaşayan çocuklar kendilerini göstersinler, onlara sahne imkanı verelim diye başlayan bir organizasyon ama ve evet eğlence tabii ki birinci sırada ama öyle hani çok ciddiye alınmayacak bir yarışma da değil. Çok önemli bir yarışma. Çünkü mesela şöyle bir karakter var yarışmanın içerisinde. Elinde süpürgeyle veya işte farklı bir objeyle bekleyip sahnede eğer kötü bir performans çıkarsa onu sahneden süpüren bir karakter var. Veya bazı müzisyenlerin parçalarının çalınması o yarışmada yasak mesela. Eğer o müzisyenlerin böyle bir notasını bile sahnede çalarsanız, söylerseniz seyirci sizi yuhlayıp gönderiyor. Yani seyirci yuhladığında da sahneden inmek zorundasınız mesela. Öyle şeyler de var. Dolayısıyla aslında öyle eğlence amaçlı yapılsa da gayri ciddi bir iş değil. Çok ciddi yarışmalar bunlar. Ve hatta şöyle bir şey var mesela 1952 yılında meşhur James Brown bu yarışmaya ilk katıldığında sahneden yuhlanarak gönderilmiş. Düşünün ne kadar aslında çetin bir rekabet olduğunu. Bu yarışmadan bahsedecek olursak biraz da tabii oradan çıkan isimlerden bahsetmemiz lazım. Mesela Jackson 5, Sarah Vaughan, Billie Holiday, Wilson Pickett, Sammy Davis Jr. gibi çok önemli isimler Apollo'nun amatör yetenek yarışmasına ilk kez girip orada kendilerini gösterip daha sonra kendilerine işte o yıldız olma kapısının açıldığını görmüşler. Çok önemli bir yarışma Apollo'daki amatör yetenek yarışması. Biz dönelim Ella'nın Apollo'daki macerasına. Tarih 21 Kasım 1934. Yani dediğim gibi bu Apollo yarışmaları daha yeni başlamış. Belki ilk yarışmalardan birine katılıyor Ella. Ve Ella o dönemde Harlem sokaklarında şarkı söyleyerek işte bir şekilde hayatını götürmeye çalıştığından işte bu yarışmayı görünce hemen başvuruyor, katılmak istiyor. Ama öyle sandığınız gibi bir şarkıcı olarak katılmayı düşünmüyor. Aslında onun isteği bir dansçı olarak yeteneklerini orada sergilemek. Çünkü dans etmeyi çok seviyor. Bu konuda çok yetenekli olduğunu düşünüyor Ella Fitzgerald. Efendim hazırlıklarını yapıyor Ella. İşte yapabildiği kadar o şartlarda. Yarışma günü geliyor. Apollo'ya gidiyor. İşte artık ne giydiyse, nasıl bir kıyafet bulabildiyse o imkanlar altında bulmuş, çıkmış. Sırasını bekliyor sahne arkasında ve bir yandan da perde arkasından kendisinden önce çıkan yarışmacıların performansını çok büyük bir dikkatle izliyor. Ve dansçı iki kız kardeş var. Edward Sisters. Onların performansını görüyor. Edward Sisters daha sonradan çok meşhur olacak iki dansçı kardeş. Yani muazzam bir performansları var ve Ella bunları gördükten sonra ben muhtemelen bu yarışmayı dans kategorisinde kazanamam
diyor. Yani gerçekten çok iyi bir performansları var. İnsanlar çok beğeniyor, çok güzel reaksiyon alıyorlar. Ve bunun üzerine sahneye çıkmadan 5 dakika önce, yani sıra ona gelmek üzere, Ella Fitzgerald yetkililere gidiyor ve diyor ki ben şarkı söyleyeceğim, dans etmeyeceğim diyor. Kararımı değiştirdim. Ben dans kategorisinden girmek istemiyorum. Şarkı söyleyeceğim ben diyor. Peki diyorlar, tamam yani çık. Sahneye çıkıyor. O çok sevdiği, sıkça dinlediği Boswell Sisters'ın vokalistlerinden Connie Boswell'ı tarzıyla Judy ve The Object of My Affection parçalarını söylüyor. Ama ne söylemek? Ama ne söylemek? Apollo tiyatrosu tıktım tıktım dolu 1500 kişilik Apollo tiyatrosu alkış, kıyamet, yıkılıyor efendim. İnanılmaz bir performans, insanları hayran bırakan bir performansla Ella Fitzgerald o gün Apollo yetenek yarışmasının birincisi oluyor. O gece Ella Fitzgerald Apollo sahnesine çıktığında tüm nefesler tutulmuştu. Şimdi siz de hayal edin. Sanki siz de şu an The Apollo Theater'da Ella Fitzgerald'ı dinlemek üzere oturuyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Focal Bodies kulaklıklarınız ve Questyle M15i ile yapacaksınız. Çünkü Questyle M15i sanki Apollo tiyatrosunun en ön sırasında oturuyorsunuz ve Ella Fitzgerald'ı oradan dinliyorsunuz gibi müziğin size tüm saflığıyla, tüm gerçekliğiyle yüksek çözünürlükte ulaşmasını sağlar. Ve siz de Focal Bodies kulaklıklarınızla birlikte bunun her detayını en temiz şekilde dinlersiniz. Bu iki ürünle dinlediğiniz her şarkı cazın o altın çağlarına bir yolculuk gibidir. Evet, Ella o büyülü sesiyle Apollo tiyatrosundaki amatör yetenek yarışmasını kazanıyor ve bunun sonucunda hem para ödülü kazanıyor hem de o dönemin adeti geleneği olarak yarışmayı kazanan kişi bir hafta sonrasında ve bir hafta boyunca Apollo sahnesinde performans verecek. Ella parayı alıyor ama bu performans kısmı, yani ödülün performans verme kısmı asla gerçekleşmiyor maalesef. Çünkü o dönemde işte Ella biraz hayat şartlarından dolayı biraz kötü bir dönemden geçtiği için yani çok sahneye çıkabilecek bir görünümde değilmiş. Biraz dağınık görünüyormuş, öyle diyelim. O yüzden o sahne kısmı gerçekleşmiyor hemen. Ancak hemen 3 ay sonra, yani Ocak 1935'te Harlem'ın bir diğer çok önemli sahnesi olan Harlem Opera House'ta sahne alıyor Ella Fitzgerald ve yani orada işte gerçek anlamda ilk profesyonel performansını vermiş oluyor ve bunun hemen sonrasında da o dönem çok önemli bir müzisyen olan ve önemli de bir orkestraya şeflik yapan Chick Webb Orkestrası'yla çalışmaya başlıyor ve böylece bizim bugün The First Lady of Jazz olarak bildiğimiz cazın o muhteşem sesi Ella Fitzgerald'ın yıldız olma yolu açılmış oluyor. Bir düşünün, Ella'nın annesinin ölümü, üvey babasıyla yaşadıkları, hiçbir çocuğun yaşamasını istemeyeceğimiz kadar kötü hayat şartları, yetimhaneler, mafya ilişkileri ve sonra bir gece, bir şans, bir dakika içinde verdiği bir karar ve muhteşem bir yıldızın doğuşu. Ne kadar güzel bir hikaye değil mi? Yani belki de kim bilir o gece Ella Fitzgerald dans kategorisinden katılsaydı belki bugün bildiğimiz yıldız olamayacaktı. Belki de dans alanında çok büyük bir yıldız olacaktı. Bilemiyoruz tabii ama ben şahsen Ella Fitzgerald o gece müziği seçtiği için minnettarım. Siz ne diyorsunuz? Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.